Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çorulu. Bu videomda size vitamin C ile diyabeti birbirine bağlayacağım. Şöyle, efendim, vitamin C dediğimiz zaman yani vitamin C desteklerini gibi düşünmeyelim. İçinde vitamin C olan her şeyden bahsedelim. O yüzden de vitamin C örneği olarak aklımızda bizim limon olsun, değil mi? Konumuz limon olsun, yani vitamin C alalım koşalım anlamında söylemiyorum. İçinde vitamin C olan her türlü besinden bahsedeceğiz. Başlangıçta da örnek olarak limonu alalım. Efendim, bir limon nasıl olur da vitamin C'si bakımından diyabeti çözmeye yardımcı olur? Onu anlatmak istiyorum. Şimdi vitamin C molekül olarak askorbik asit, değil mi? Onun adı öyle. Şimdi bu askorbik asit oldukça küçük bir molekül ve vücudun içinde pek çok yere gidebiliyor. Suda eriyebiliyor. Çok rahat kan dolaşımında dolaşabiliyor ve hücrelere ulaşabiliyor. En uçtaki hücreye bile ulaşabiliyor. Şimdi biz vitamin C'nin antioksidan olduğunu biliyoruz, değil mi? Bunu duyduk. Antioksidan ne demek? Elektron verebilir demek. Çünkü elektronlar eksikse ya da atomların eşleşmemiş elektronları varsa onların kararlı olmadıkları için her türlü organik dokuya saldıracaklarını ve bu yüzden de adlarının serbest radikal olduğunu biliyoruz. Yani antioksidan ve serbest radikal arasındaki fark bu elektron matematiği aslında. Şimdi vitamin C yani askorbik asit diyelim elektron verebilir. Onun gücünü aslında bir değil iki elektron verebilmesi içeriyor. Yani bir sürü antioksidan diye bildiğimiz tek verebilirken bu iki tane birden verebilir. Yani iki tane elektronu verebilir. Bu birincisi. Yani iki tane verebilmesi güçlü. İkincisi de küçük olduğu için her yere dolaşıp her yere gidebilmesi. Bu iki gücünü buraya koyalım. Bunların diyabetle ne alakası var? Şu alakası var. Şekerin yani glikoz, değil mi? O da bir molekül. O da hücrelerin içine giriyor. Şekerin hücrelerin içine girerken kullandığı bir takım kapılar var. Hani insülin rezistansı, anahtar, kilit, oralardan biliyoruz, değil mi? Hücrenin içine bir takım kapılarla giriyor glikoz. Yani hücre bir kapıyı açıyor, onu oraya alıyor. Reseptör diyoruz biz onlara. Glikozun girdiği hücre reseptörlerinden birinden vitamin C de giriyor. Yani ikisi aynı anda oradalarsa yarışıyorlar girmek için. Bu durumda ortalıkta çok glikoz varsa vitamin C'yi içeriye sokmak, yani askorbik asidi içeriye sokmak sorun olacak. Ama biz onun miktarını arttırırsak glikozla, şekerle içeriye girmek için yarışacaklar aslında, değil mi? Peki o zaman kan şekeri genelde yüksek giden diyabetikler, prediyabetikler vesaire, hani normalden istemediğimiz kadar yüksek olanların kandaki o glikoz miktarı mevcut vitamin C'ye yeterli değilse yarışı geçeceği için hücrenin içerisine o girecek. Aslında biz ne diyoruz mesela, vitamin C eksikliğine ne denir? Skorbut denir. Skorbut neydi? İşte gemiyle yolculuğa çıkan, uzun süre yolculuk yapan eski zamanlardaki insanlar hiç sebze meyve yemeyince vitamin C'si eksik olduğu için dişleri kanamış, skorbut hastalığı olmuş, vitamin C sebze meyve verilmiş, düzelmiş, değil mi? Skorbut hastalığını öyle hatırlıyoruz. İşte diş eti kanaması falan diye belirtileri olan, hani tarihte bir hastalıkmış da normalde yokmuş gibi hatırlıyoruz. Bu bilgi burada. Genel vücuttaki skorbut. Geliyorum bir hücrenin içerisine. Aynı giriş kapısından şekerle vitamin C yarışırken şeker içeriye girerse vitamin C giremezse o hücrenin içerisinde de hücre içi skorbut olur. Yani yüksek şekerle dolananlar, kontrolsüz diyabetliler, yüksek hemoglobin A1C'si olanların hepsi hücrelerin içerisinde skorbut olmuş durumdadırlar. Vitamin C hedefe antioksidan olarak gidemez. Vitamin C hücrenin içine giremezse de bir sürü şeyi elektron vererek oksitlenmişi redükleyemez. Oksitlenmek, redüklenmek birbirinin tersi. Elektron veremezse bunu yapamaz. İşte bizim glutatyonumuz vardı, selanyumumuz vardı, vitamin E'miz vardı, ne bileyim alfa lipoik asidimiz vardı. Bir sürü işte antioksidanlardan bahsediyoruz madde olarak. Bir de bunların işte yiyeceklerden alınanları var, morlar falan filan. Oralarda da çok antioksidan var. Onların hepsi anlamlı ama
bunların en hızlı sağa sola gidebileni, 2 tane birden elektron vereni ve bir sürü işte olanı aslında vitamin C. Ve ancient bir şey, yani zamanın eski zamanından beri hani en basit varlıkların da elektron donörü olarak kullandığı bir madde askorбik asit. Ama bizim vücudumuzda vitamin C'yi yaparken en sonunda bir tane enzim var. O bir şekilde bloklanmış. Yani o enzimden sonrasını yapamadığımız için üretemiyoruz vitamin C'yi. O yüzden dışarıdan alıyoruz. Burada anlatmış olduğum şey vitamin C üstünden olsa bile aslında anlatmak istediğim şey bütün sebzeler, meyveler ve bitkiler. Çünkü sadece limon değil, maydanoz, marul, işte şu bitkinin kendisi, bitki olan her şeyin içerisinde dediğim gibi o ne diyeyim, eski hayatta kalma biyolojikliği yüzünden hepsinin içerisinde vitamin C'ye benzer moleküller var. O yüzden biz ne kadar bitkisel besleniyorsak, yani o sadece limon ya da portakal olmak zorunda değil, gövdeye vitamin C aslında giriyor. Yani hiçbirinde yoktur değil, hepsinde vardır. İşte hani mor diye berry olanlarda sadece polifenoller değil, onların içinde de yine buna benzer moleküller var. Yani yok diyemeyiz, bitki olması yeterli. O yüzden demek ki bitkisel beslenmeden bahsettiğimizde aslında biz hani şekerli yememiş oluyoruz, unlu yememiş oluyoruz, kaloriyi azaltmış oluyoruz falan gibi konuşulsa bile biz burada hücresel skorbut olmayı engelleyen bir şey yapmış oluyoruz. Çünkü kan şekerini biz kötü yediğimizde, işte unlu yedik, pasta yedik, kek yedik, kan şekerimiz yükseldi, diyabet olmasak bile. Onun yanında aslında bitkisel şeyleri de yediğimiz zaman aslında o yarışta hiç değilse hücrenin içine geçebilecek askorбik asit molekülünü de yarışa sokmuş oluyoruz. Okey. Yani bu şeyin amacı, videonun amacı glikozla vitamin C'nin aynı hücreye giriş kapılarını kullandığı ve birbirleriyle yarıştığı. Dolayısıyla da bitkisel beslenmenin azlığı durumunda diyabetin kötü etkilerinin artmasını bir tür hücre içi skorbut, yani bitkilerden gelen vitamin C eksikliği ve dolayısıyla da elektron donörü eksikliği ve bir tür oksitlenme olarak konuyu bağlayabiliriz. Vitamin C glikozla hücreye girmek için yarışır. Yarışı kim kazanırsa, kim çoksa o kazanır.